evrenin yok oluş teorilerinden biri olan büyük donma teorisine beraber bakacağız. Evrenin sonunun nasıl olacağına dair bir teoridir ve evrenin ısı ölümü olarak da bilinir. Bu teoriye göre evren sonsuz bir zaman diliminde soğuyacak ve sonunda enerji kaynakları tükenerek tamamen donacaktır. Büyük donma teorisi nedir diye sorabilirsiniz. Büyük donma teorisi evrenin sonunun ne olacağına dair bir teoridir. Bu teoriye göre evren sonsuz bir zaman diliminde soğuyacak ve sonunda tüm enerji kaynaklarını tüketerek tamamen donacak. Bu durumda hiçbir madde hareket edemez ve her şey sonsuz bir karanlıkta kalır. Bu teori evrenin ısı ölümü olarak da bilinmektedir. İlk olarak 1852 yılında William Thomson Lord Kelvin tarafından öne sürülmüştür. Kelvin, evrenin sonsuz bir zaman diliminde soğuyup enerji kaynaklarının tükenmesiyle son bulacağını düşünmüştür. Büyük donma teorisi nasıl işler diye sorabilirsiniz. Büyük donma teorisi evrenin ısı ölümüne neden olacak şekilde işler. Evren genişlemeye devam ettikçe madde ve enerjinin yoğunluğu azalır ve ısı kaynakları tükenir. Bu evrenin sıcaklığının düşmesine ve sonunda sonsuz bir soğukluğa neden olur. Teorik olarak evrenin soğuma hızı enerji tüketimine bağlıdır. Eğer evrende hiçbir enerji kaynağı kalmazsa evren de soğuyacaktır. Evrende kara delikler ve yıldızlar gibi enerji kaynakları varken enerji tüketimi evrenin soğumasını yavaşlatır. Ancak uzun vadede bu kaynaklar da tükenecektir ve evren soğumaya devam edecektir. Büyük donma teorisi ne zaman gerçekleşecek diye sorabilirsiniz. Büyük donma teorisi evrenin sonunun ne zaman geleceğine dair net bir tahmin yapmaz. Ancak bazı bilim insanları evrenin sonsuz bir zaman diliminde soğuyacağı için bu teorinin gerçekleşeceğine inanıyorlar. Bununla birlikte bazı bilim insanları evrenin büyük bir patlama yaşayarak tekrar genişleyebileceğini ve bu sayede büyük donma teorisinden kaçınabileceğimizi de düşünmektedirler. Bu teoriye göre evren büyük bir patlama yaşayacak ve tekrar genişleyecektir. Ancak bu durumda da evrenin sonu yine kaçınılmaz olacak. Zaten teori tamamen evrenin sonuyla alakalı. Teoriye göre evrenin sıcaklığı sonsuz bir zaman diliminde azalacak ve sonunda tamamen donacak. Bu durumda evren hiçbir maddeyi hareket edemeyecek ve her şey sonsuz bir karanlıkta kalacaktır. Büyük donma teorisi evrenin ısı ölümü olarak da bilinmektedir. Çünkü evrenin tüm enerji kaynakları tükenecektir. Yani şöyle düşünün, bütün yıldızlar, galaksiler birbirlerinden uzaklaşacaklar. Hatta galaksilerin içlerindeki yıldızlar da birbirlerinden uzaklaşacak ve hiçbir enerji olmayınca ısı da tamamen kaybolacak. Teorinin asıl mantığı bu. Örneğin güneşlerin yakıtı tükenir ve yıldızları söner. Bu da evrende herhangi bir ışık kaynağı olmadığı anlamına gelir. Büyük donma teorisi diğer evren modelleriyle karşılaştırıldığında en olası olanlardan biridir. Bununla birlikte bazı bilim insanları evrenin geleceği hakkında tam bir bilgiye sahip olmadıkları için bu teoriye de karşı çıkmaktadırlar. Bazıları evrenin sonunun büyük çarpışma teorisi veya büyük yırtılma teorisi gibi farklı teorilere dayanarak gerçekleşeceğine inanmaktadırlar. Yani 4 büyük teori var zaten. Bunlardan bilim insanları bazılarını daha yakın buluyorlar kendilerine. Büyük donma teorisi termodinamiğin ikinci yasasına dayanmaktadır. Bu yasa entropinin artacağını ve sonunda maksimum düzeye ulaşacağını belirtir. Entropi bir sistemdeki düzensizliğin ölçüsüdür ve evrendeki enerjisinin düzensiz dağılımı nedeniyle de artmaktadır. Bu düzensiz dağılımın sonucu olarak evrenin sıcaklığı da azalmaya devam etmektedir. Büyük donma teorisi diğer evren modelleriyle karşılaştırıldığında en olası olanlardan biridir. Ancak bazı bilim insanları evrenin geleceği hakkında tam bir bilgiye sahip olamadıkları için bu teorinin tam karşısında durmaktadırlar. Bazıları evrenin sonunun büyük çarpışma teorisi veya yırtılma ile olabileceğine de dayanmaktadır. Büyük donma teorisi evrenin geleceği hakkında tahmin sunan kozmolojik teorilerden biridir.
Ancak bu teori zaman içinde farklı bilim insanları tarafından geliştirilmiş ve değiştirilmiştir. Teorinin ilk öncülerinden biri İskoç fizikçi William Thomson yani Lord Kelvin'di. 1852 yılında Thomson, evrenin sıcaklık düzeyinin düşeceğini ve sonunda bir buz kütlesi haline geleceğini öne sürdü. Ancak Thomson'ın teorisi o zamanlar bilim dünyasında kabul görmedi ve diğer kozmolojik teoriler, özellikle de sabit durum teorisi daha çok tartışıldı. 1920'lerde Edwin Hubble tarafından yapılan gözlemler evrenin genişlediğini gösterdi ve bu sabit durum teorisinin çökmesine de neden oldu. 1930'larda George Lemaitre, evrenin genişlemesinin daha önce sıkışık bir noktada var olan ve ardından büyük patlama ile genişleyen bir noktadan kaynaklandığını öne sürdü. Bu büyük patlama teorisinin ortaya çıkmasına yol açtı ve teorinin temelleri 1940'larda George Gamow tarafından atıldı. 1950'lerde büyük donma teorisi ortaya çıktı. İlk olarak Ralph Alper ve Robert Herman tarafından öne sürüldü. Daha sonra 1960'larda ve 70'lerde bilim insanları arasında yaygın bir kabul gördü. Bu teori evrenin sonsuz bir zaman boyunca soğuyacağı ve sonunda tamamen donacağı fikrini ortaya attı. Bugün büyük donma teorisi hala aktif olarak araştırılmaktadır ve bilim insanları evrenin sonunun tam olarak nasıl olacağı hakkında daha fazla araştırma yapmaktadır. Sonuç olarak büyük donma teorisi evrenin sonunun ne olacağına dair bir teoridir. Evrenin sonsuz bir zaman diliminde soğuyup sonunda enerji kaynakları tükenecek, bu da evrenin tamamen donmasına neden olacaktır. Bu teoriye göre evrende herhangi bir ışık kaynağı olmayacak ve her şey sonsuz bir karanlıkta kalacaktır. Evet, teoriyi böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Büyük donma teorisi çok akla yatkın ve termodinamiğin ikinci yasasına bağlandığı için kabul gören bir teori. Düşündüğünüz zaman zaten evrenin kendisi genişliyor ve galaksiler birbirlerinden uzaklaşıyor. Bir süre sonra yıldızlar da birbirlerinden uzaklaşıp tamamen enerjilerini yitirip büyük donma teorisinin gerçekleşeceğine dayanıyor bu teori. Ve bu ilginç bir teori aslında, dediğim gibi yani akla da yatkın bir teori. Benim de düşündüğümde acaba böyle olabilir mi dediğimde en akla yatkını bu olarak görüyorum. Çünkü ya baktığınız zaman uzaklaşıyor muyuz? Evet. Galaksiler uzaklaşıyor mu? Evet. Yıldızlar da bir süre sonra birbirleri arasındaki çekimleri kaybettikçe ve yani bunlar yok oldukça yıldızlar vesaire tamamen soğuk bir evren yapısına sahip olup tamamen evrenin yok oluşu olacak gibi düşünmek de mantıklı geliyor. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.